Aysun Öz'le Baş Başa'dan merhabalar. Bugün sevgili Ekin Koç bizimle birlikte. Çünkü Öldürdüğün Şeyler vizyonda çok da güzel bir film olmuş. Hem oyuncu olarak hem de yapımcı olarak kendisi bu filmde var. Filmi zaten Aysun Öz'le Başka Şeyler'de izleyebilirsiniz. Filmle ilgili röportaj sohbeti. Ama şimdi biz Ekin'le bakalım son zamanlarda nerelere gitti, hangi konserler, müzeler, sergiler onları konuşacağız biliyorsunuz Baş Başa'da. Evet Ekin, son gittiğin konseri ya da gitmek istediğin konseri merak ediyorum. Son gittiğim konser aslında bir canlı albüm kaydıydı. Seyircilerle birlikte yapılan. Wow. Evet, Snarky Puppy'nin Utrecht'te live albüm recording'ine gittim. Hayatımda dinlediğim en güzel şeydi. Ya çok şanslısın. Güzel Evet. konser olmuştur. Aynen. Canlı insanların olduğu ortamda kaydediliyor. Evet. Dolayısıyla hem konser hem albüm kaydı. Çok bambaşka bir atmosfer yani. Sonra dinlerken ben oradaydım deme hissi. Eylül'de çıkacak ben. Zaten evet. zor dayanıyorum. Eylül'e kadar nasıl bekleyeceğim bilmiyorum yani. Evet, çok farklı bir deneyim. Ya sanatın böyle ne kadar güzel tarafları var. Evet. Hepsi hani konser de çok güzel ama dediğin gibi canlı konser üzerinden albüm kaydı muhteşem bir şey. Parçalamaz. Gerçekten ben de birkaç defa Fazıl Say'ın öyle kaydında kayıt yaptığı konseri de olmuştum. O yüzden benim için de ayrı bir deneyimdi, heyecandı doğrusu. Sergilere gider misin? En son gittiğin sergi, sevdiğin ressamlar ya da sanatçılar? Sergilere çok giderim. Çok da severim. Bir sürü sanatçı dostum da var zaten. Hani Türkiye'de de çok sergiye gidiyorum ama son gittiğim ve beni en çok etkileyen sergiyi söyleyeyim. Viyana'da Peter Bruegel sergisine gittik. Bruegel'in yaklaşık 25 yıl sonra neredeyse bütün eserlerini, bütün büyük eserlerini toplamışlardı. Yani fantastik bir sergiydi. Yani gittiğim en etkileyici sergidir muhtemelen. Evet, hazır bulunmuş, bir araya getirilmiş. Tabii tabii yani sadece kitaplarda gördüğümüz şeyi. şeyi ilk defa gerçek Bruegel'leri gördüm. O yüzden bir iki, üç kez gittik yani etkilenip. Evet. Çünkü baktıkça büyüyen bir tarzı olduğu için Bruegel'in sürekli yeni bir şey görüyorsun yani her seferinde. O yüzden biz birkaç bilet alıp gittik yani. Evet, ne güzel. Tekrar gitmek bazen çok iyi oluyor. Ben de sizin filmi bir daha izleyeceğim o yüzden. Sanat böyle bir şey işte. Yani böyle bir bakışta bir şey görüyorsun ama ikincide, üçüncüde başka Kesinlikle, bir şey görüyorsun. kesinlikle. Bu tablo da olsa, film de olsa, şarkı da olsa. İyi eserler o hissi veriyor gerçekten insana. Müze sorayım o zaman. Sergiden sonra hemen son gittiğim müze, favori, böyle çok sevdiğim müzeler. Sık sık gittiklerin var mı? Takip ettiklerin? Ya sık sık gittiklerim var ama yani beni asıl etkileyeni söyleyeyim yine. Çünkü burada da müzeye işte sergi oluyor gidiyorum. Evet. İşte bir şey oluyor gidiyorum ya da neyse. Ama ben Met'i çok seviyorum. Evet. New York'taki. Orada çok vakit geçirdim. Çünkü orada ben Stella Adler'de okurken komşum aracılığıyla tanıştığım Güney Koreli bir ressam vardı. Ve yani her hafta sonu 2 günde biz farklı section'lara gidip müzedeki bir şeylere bakardık ve bunu aylarca yaptık. O yüzden benim için anısı çok Met'in, aynen Metropolitan'ın. O yüzden orayı çok severim. Zaten dünyanın en önemli, en görkemli müzelerinden de bir tanesi. Tüm bu süreç senin için ayrıca bir eğitim gibi olmuştur diye düşünüyorum. Yani düzenli aralıklarla sürekli bir müzeye girmek, orada ayrı bir yani tam eğitim değil belki ama onun gibi bir şey haline geliyor bir süre sonra. Sürekli gidince o sanata karşı gördüğün şeylerle ilgili fikirlerin değişiyor. Bir yerden sonra da tabii artık her şeye gitmek istememeye başlıyorsun. Çünkü hani yükseliyor. Daha niş nokta atışı şeyler kovalayıp gidiyorum. Yani benim şu an öyle her şeye gitmiyorum yani çok. Evet. Çünkü o belirli bir yere geliyor artık gözün ve zevkin büyük ihtimalle. O yüzden de oradaki bakış açısı değişiyor büyük ihtimalle. Antik kent sorayım o zaman sana. En son antik kent çok gittim yani Patara, Faselis. Yani o Antalya ve Akdeniz tarafındaki o Likya yolundaki antik kentleri daha çok yakın zamanda gördüm. Çünkü BBC Travel'a biz bir şey çektik. Onlar işte bir rehber hazırlıyorlar. Dünyanın çeşitli şehirlerini tanıtmak için oradan çıkmış işte hani tanınmış simalara vesaire.
gidiyorlar. Ve orada bana ulaştılar. Biz de Antalya'da onlarla bütün o antik kentleri neredeyse tık 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 gezdik. Dolayısıyla son hangisine gittim bilmiyorum ama işte o Akdeniz Likya yolundaki, o Antalya tarafındaki. Patara falan. Aynen, onların hepsine gittim yine en son. Güzel projeymiş. Evet. Orası çok güzel bir yoldur. Likya yolu çok Kesinlikle. güzel. Oradaki antik kentler. Yani ülke bu anlamda zaten müthiş de nereye gitsek hani bir Tabii antik canım. kentle karşılaşıyoruz. Büyük zenginlik. Müthiş bir şey. O zaman son olarak da kitap sorayım, edebiyat sorayım. Sevdiğin yazarlar, şairler, kitaplar, romanlar. Vallahi artık eskisi kadar çok okumuyorum Maalesef. açıkçası. Son okuduğum öyle. kitap ama çok güzeldi. David Graeber'in bu The Dawn of Everything diye bir kitabı var. Her şeyin şafağı. Ben zaten şeyi çok severim. Antropolojiyi de çok seviyorum. Dolayısıyla çok güzel, ufuk açan bir kitaptı. Onun dışında sevdiğim yazarlar yani dediğim gibi ben aslında kurmaca çok sevmem. Bir tık inceleme, araştırma daha çok seviyorum ama bayağı bazıları çok severim. Evimde bir sürü kitabı var. Odur herhalde favorim diye düşünüyorum. Evet, klasiklerden. Evet. Ama buradan da hani tüm bu verdiğin cevaplardan da ben şunu da çıkarıyorum bir taraftan. Bu sevdiğin müzeler, sergiler, okudukların hepsi aslında senin oyunculuğuna ayrıca çok büyük katkıları olan sanat dalları. Yani neticede oynadığın filmler ve üstesinden geldiğin rollere baktığımızda hepsi ödüllü, hani böyle sanat filmi diyeceğimiz ama çok izlenen, bir taraftan da keyifle izlenen filmlerin içerisinde yer alıyorsun. Ve bunların arkasında da böyle bir background var. Yani aslında hiçbir şey tesadüf değil bir taraftan da. Yani Yetenekle de bence çok açıklanacak şeylerdi. Bunların hepsinin sana katkısı bence çok bambaşka. Evet, bence çok insanı zenginleştiren şeyler. Bir de bir yerden sonra bünye istiyor onu artık. O yüzden evet, olabilir. Evet, yani bir sanatçının farklı dallardan beslenmesi de ayrı bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.